Hiç düşündün mü maç yayını izlerken internetin birden neden donar ya da internet neden çöker? Ya da konser alanında canlı yayın açarsın, internetin çekmez. Çünkü şu an kullandığımız internet çözümü bireysel bağlantıya göre çalışıyor. Ama konu 5G Broadcast'e geldiğinde olay bambaşka bir boyut kazanıyor. Tek bir sinyal milyonlarca kişiye aynı anda gidecek. Nasıl mı? Hazırsak başlayalım. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Bugün konuşacağımız şey öyle sıradan bir teknoloji değil. Bu yıllardır televizyonun hayalini kurduğu ama internetin elinden kaptığı bir şeyi geri alma girişimi aslında. 5G Broadcast. Sadece daha hızlı internet değil. Bu bir yayının herkese aynı anda hiçbir ek maliyet olmadan iletilmesi demek. Yani bedava, limitsiz ve donmayan yayın. Ve dostum bu aslında bir devrim. Özetle normalde 5G'de interneti bireysel kullanıyorsun ama 5G Broadcast'te ise tek bir sinyal milyonlarca kullanıcıya aynı anda gidiyor. Bu teknoloji aslında televizyon mantığını cep telefonuna taşıyor. Yani bir sinyal eşittir sınırsız kişiye ulaşabiliyor. Ne demek bu? Biraz daha detaylı anlatırsak futbol maçını 1 milyon kişi aynı anda takılmadan izleyebilir. Acil durum duyurularını tüm telefonlara aynı anda düşebilir. Canlı yayınlar internet paketinizi tüketmeden izleyebilirsiniz. Kısacası internet gibi değil, yayın mantığı gibi çalışıyor. Ama altyapısı elbette 5G. Hadi gerçekleri konuşalım. Televizyon dediğimiz şey yavaş yavaş ölüyor. Gençler televizyonu açmıyor bile ama 5G Broadcast televizyon kanallarında ikinci bir hayat verebiliyor. Çünkü bu sistemde televizyon kanalı direkt telefona ulaşabilecek. Uyduya, kabloya gerek kalmayacak ve kullanıcıya da interneti 7/24 kota bitti mi sorusunu sormayacak. Televizyonlar ise yeniden cep telefonunuzda doğabilecek. Ama Netflix, YouTube gibi devrelere rakip çıkar mı? İşte orası çok tartışmalı. Bak olayı basitleştirelim. Bugün bir maç izliyorsun. Yayın donuyor, yüksek çözünürlük istiyorsun, internet paketin gömülüyor. Ama 5G Broadcast geldiğinde kota harcamadan izleyeceksin. Şebeke yoğunluğunu etkileyemeyecek ve herkese aynı anda aynı kalitede ve aynı hızda verebilecek. Yani kalabalık bir stadyumda binlerce kişi aynı yayını izliyor ama hiç donmuyor hayali. Bu teknolojiyle birlikte gerçek oluyor. 5G Broadcast aslında gelişmiş multimedya broadcast multiservis denilen sistemin üzerine inşa edildi. Çok havalı bir isim ama aslında olay şu. Normal internette her kullanıcı için ayrı bir bağlantı var. 5G Broadcast'te ise tek bir bağlantı herkese de aynı yayın verebiliyor. Bu sayede baz istasyonu yük binmiyor, enerji tüketimi azalıyor ve kapsama alanı daha da genişlemiş oluyor. Özetle hem kullanıcıya bedava hissettiriyor hem de operatöre ucuza mal oluyor. Almanya'da denemeler yapıldı. Bayern Münih maçını test ettiler, hatta Japonya'da da ise olimpiyatlarda 5G Broadcast planlarını açıkladı. Güney Kore ise konserlerle test etmiş durumda. Avrupa'da da bazı ülkeler acil durum duyurularını bu teknolojiyle vermeyi planlıyor. Yani bu iş sadece teoride değil. Şu anda dünyada ufaktan uygulanmaya başladı bile. En büyük rakipleri ise internet devleri ki şüphesiz. Çünkü YouTube, Netflix, Disney gibi platformlar seni paket tüket modeline alıştırdı. Onlar için senin veri harcaman kar demek. Ama 5G Broadcast bunu bedava hale getirirse bu devler televizyonlarla savaşmak zorunda kalabilir. Bir yanda YouTube'un abonelik satma modeli, bir yanda ise 5G Broadcast'in ücretsiz yayın modeli. Kazanan kim olur? İşte en heyecanlı kısım ise burası. Peki kullanıcı olarak bize düşen ne? Bu teknoloji geldiğinde interneti bitirmeden yayın izleme lüksünü yaşayacağız. İçerik üreticileri için belki YouTube yerine direkt 5G kanalı açmak mümkün olacak. Acil durumlarda ise SMS yerine anında canlı bilgilendirme yapılabilecek. Ama en önemlisi sen artık bir müşteri değil, yayının direkt alıcısı olacaksın. Arada operatör değil de internet paketi değil, direkt sen ve yayıncı olacak. Sonuç olarak 5G Broadcast geldiğinde televizyon yeniden doğacak mı, yoksa internet devleri
onu yine gömecek mi? Henüz net değil ama kesin olan şey şu: bugün izlediğin bütün yayın alışkanlıkları yarın tamamen değişebilir. 5G Broadcast televizyon dünyasını tekrar diriltir mi? Yoksa internet devlerini tarihe mi gömer? Cevap şimdilik belirsiz. Ama kesin olan şu: yayıncılık bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya güzel kardeşim. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?